Herkese merhaba, ben Emre İlhan. Bugün hayatınızı kolaylaştıracak bir çözümle karşınızdayım. Malum soğuklar başladı biliyorsunuz. Hava sıcaklıkları iyiden iyiceye düşmeye başladı. Bugün günlerden 26 Kasım 2024. Yurdun çoğu bölümünde kar yağışı söz konusuydu. Hal böyle olunca ısınma ihtiyaçlarımız gerçekten had seviyelere çıktı diyebilirim. Artık kombilerimizin kazanlarının derecelerini yükseltmeye başladık. Ve kar yağışı ile birlikte en büyük sorunlardan bir tanesi ise elektrik kesintileri. Bunun hakkında bir çözümümüz var. Bunu birazdan size aktaracağım. Biliyorsunuz ürün satın almadan önce, herhangi bir şey yapmadan önce mutlaka araştırırız. Bunu eşimize sorarız, dostumuza sorarız, bu konunun uzmanlarına sorarız. Bu ürünü nasıl temin edebileceğimizi bakarız. Ben genellikle bir şey almadan önce mutlaka YouTube'a bakarım. Gerçekten profesyonel bir şekilde anlatanlar da var. Reklam olsun diye anlatanlar da var. Ürünün kalitesini vesairesini bilmiyor. Ne işe yarayacağını bilmiyor ama güzel bir şekilde ürünün teknik özelliklerini anlatıyor. Ama günün sonunda hüsrana da uğrayabiliyorsunuz. Ama biz deneyimlediğimiz şeyleri veya tecrübe etmiş kişilerden aldığımız bilgilerle bunu size aktarmaya çalışıyorum. Genellikle kendim bu şekilde davranıyorum. O yüzden de bu şekilde video çekenleri daha önemsiyorum. Çünkü reklam amaçlı çekilen videolar genellikle teknik konularda beni bilgilendiriyor ama esas daha böyle ürünü kullananların çekmiş olduğu videolar, bu konuda gerçekten bilgili kişilerin aktarmış olduğu videolar daha çok cezbediyor. Burada ise ben de size nacizane fikirlerimi ve çözüm yolumu söyleyeceğim. Aslında kendi evimde bir jeneratör kullanıyorum. Elektrikler gittiğinde şu an jeneratörü kullanmak ne kadar mantıklı? Şu an ben buradayım. Eşim evde. Elektrikler gittiğinde eşimin jeneratörü çalıştırması gerekiyor. Otomatik çalışan bir jeneratör değil. Marşa basmamız gerekiyor. Hele marş çalışmazsa ipi çekmemiz gerekiyor. İşte orada akımı verecek anahtarı kaldırmamız lazım. Ondan sonra prize takmamız lazım vesaire. Bu konularda eşimin çok fazla bilgisi yok. Panikleyebilir, hata yapabilir. O yüzden de bu konuda birazcık tedirginim. Ama şimdiki söyleyeceğim çözüm yolu ise evde olmasanız bile elektrikleriniz gittiğinde kazanınızın ve kombinizin çalışmasını sağlayacak kompakt bir sistemden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi önümde iki tane kutu var. Bunlar nedir? Bunlar şarjlı invertör. Şarjlı invertör ne işe yarıyor? Hemen ondan kısaca bahsedeyim. Şarjlı invertörler 12 voltu 220 volta çıkartıyor ve bunun hemen peşine bağladığımız aküyü şarj etmeye yarıyor. Şarjlı invertör olmamış olsaydı ne olurdu? Sadece 12 voltu 220'ye çıkartırdı. Çünkü akümüzü şarj etmemiz ekstra gerekecekti. Ekstra bir akü şarj cihazı alacaktık. Ama şarjlı invertör aldığımızda kesinlikle akü şarj cihazına ihtiyaç duymayacağız. Genellikle hatta ben de kendi evime düşünüyorum. Neden diyecek olursanız, şimdi ben bunu şebekeme bağladım, akümü bağladım ve aküm şarj olmaya başladı. Aküm şarj oluyor. 100 amperlik akü takabilirsiniz, 200 amperlik takabilirsiniz. Burada sizin bütçenize kalmış bir şey. Şöyle net bir şey söyleyebilirim. 100 amperlik akü ile manuel bir kazanı yaklaşık 14 saate kadar elektrikler gittiği zaman çalıştırabiliyorsunuz. Bu oran değişiklik gösterebilir. 14'te olabilir, 20'de olabilir. Neden? Çünkü evinizde bir montalama sistemi vardır. Pencereleriniz çok iyidir. Isı yalıtımlıdır. Sirkülasyon pompasının çok fazla çalışmasına ihtiyaç duymayacaktır ve bu süre uzayabilir. Bu tamamen sizin evinizdeki yalıtımla ve kullanmış olduğunuz yakıtla doğru orantılıdır. İki tane model var burada. Birisi modifiye sinüs, birisi tam sinüs invertör. İkisi de şarjlı. Birisi 500'lük, birisi 1000'lik. Modifiye sinüs invertörleri genellikle biz katı yakıt kazanlarına tavsiye ediyoruz. 500'lük yeterli geliyor arkadaşlar, 100 amperlik aküyle beraber. 1000'likleri ise, modifiye sinüs olan 1000'likleri ise, onları da yine katı yakıt kazanlarına tavsiye ediyoruz. Ama strokerli, yani
otomatik kazanları tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz onlarda bir helezon sistemi var. Helezon sistemi olduğu için de o helezonun çalışması için de bir enerjiye ihtiyaç var. Haliyle bu o motoru döndürebilmesi için daha fazla bir enerji tüketiyor. O yüzden de 1000 wattlık bir modifiye sinüs invertör işinizi görecektir. Bunun dışında kombiler için de bunların tam sinüsünü kullanıyorsunuz arkadaşlar. Kombiler için ise 500 wattlık modifiye sinüs değil de tam sinüs bir invertör kullanıyorsunuz. Yine 100 amper ve üzeri bir akü taktığınızda 14 saat ve üzeri bir kullanım süresi elde etmiş olacaksınız. Eğer tam sinüs 1000 wattlık bir şarjlı invertör alırsanız evinizde hatta televizyonunuzu ve aydınlatmalarınızı çalıştırabilirsiniz. Jeneratörden ziyade bunun en güzel yanı elektrik gittiği zaman otomatikman devreye girecek ve sizin ısınmanızı uzun bir süre sağlamış olacak. Elektrikler gelesiye kadar çok uzun süreler elektrikler gitmiyor. Yani genellikle bizim bu Düzce'de yani 3 saat 5 saat gittiği zamanlar oluyor. Ama yani ben şöyle çok eskiden günlerce gittiği oluyordu. Ama şu an öyle bir şey söz konusu değil. Kar da yağsa belli bir süre sonra elektrikler geliyor. Ama işte orada kazanımızın zarar görmemesi için evimizde çocuğumuz varsa, ailemiz varsa, yaşlı insanlarımız varsa onların üşümemesi için mecburen bu tarz önlemler almamız gerekiyor. Hatta bazen işte bu tarz önlemler alınmadığı için şöyle sıkıntılar oluyor. Kazanlarda patlamalar oluyor. İşte orada bir sirkülasyon pompasını devre dışı bırakacak bir tahliye borusu yapıyorlar. Hemen üstten böyle bu şekilde. Eğer T şeklinde üzerinde varsa onu işte açtığınız zaman sirkülasyon pompasından değil de diğer yerden su devir daim oluyor. O konu hakkında az çok bilgimiz var çünkü kazan kullanıyoruz. Şöyle ürünü gösterelim. Böyle kapalı kutuda olmasın. Mesela modifiye sinüs invertörümüz 500 wattlık. Ya burada farklı markalarda tercih edebilirsiniz. Burada bizim elimizde Alpex marka bir invertörümüz söz konusu. Direkt şöyle 220 bir bağlantımız var. Bunu direkt hattımıza bağlıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bir 220 çıkışımız var. Bunu kazanımıza veya kombimize bağlıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada da akü bağlantımız var. Bu kadar basit. Böyle kompakt bir şekilde istediğiniz noktaya koyup çalıştırabilirsiniz. Kış aylarında bu şekilde kullanabilirsiniz. Yaz aylarında da istediğiniz gibi herhangi bir yere kampa gittiğinizde veya bağ evinize gittiğinizde orada aydınlatmanızı sağlayabilirsiniz. Akünüzü evinize getirip şarj edebilir. Uzun saatler boyunca aydınlatmanızı ve televizyonunuzu çalıştırabilirsiniz. Bakın hemen gösteriyorum. Çok basit. Görmüş olduğunuz gibi buraya akülerimizi bağlıyoruz. 220 bağlantımız ve çıkışımız hazır. Burada da bir on-off tuşumuz var. Buradan açma kapama işlemini yapıyoruz. Akü bağlantı kablomuz da içinden çıkıyor. Hemen onu da gösterelim. Bu şekilde de bir akü bağlantımız var. Bu 500 wattlık modifiye sinüs invertörümüz. Bunun yapısı bu şekilde. Hemen 1000 wattlık tam sinüs bir şarj invertörümüze bakalım. Onun ebatı birazcık daha büyük diğerine nazaran. Yani 2 katı diyebilirim. Üzerinde 2 tane soğutma fanı var. Görmüş olduğunuz gibi. 2 tane şöyle soğutma fanımız var. AC bağlantımız bu şekilde. Direkt 220'ye bağlantı şeklimiz. Ve burada ekstra 500 Watt'a nazaran 2 tane 220 çıkışımız söz konusu. Burada bir açma kapama tuşumuz var. Bunu da rahatlıkla, yani şöyle söyleyeyim, bu konuya hiç vakıf değilseniz bile çok eksi ve artı zaten kablolar içinde, yanlış yere bağlamanız söz konusu bile olmuyor. Akülerin üzerinde genellikle kırmızı şekilde artı, siyahta eksi şekilde belirtiliyor. Burada da o şekilde bağlantınızı yaptığınızda 220 çıkışını elde edebiliyorsunuz.
Ürünlerimiz bu şekilde. Tabii piyasada daha farklı modeller vardır. Biz burada Alpex markasını gösteriyoruz. Elimizde bu olduğu için. Ben de inşallah yakın zamanda bunlardan almayı düşünüyorum. Tabii jeneratörümüz var ama jeneratör dediğim gibi eşimin kullanması çok zor. En azından evde aklım kalmaması için böyle bir, benim kazanım manuel bir kazan. 500'lük modifiye sinüs bir invertör alıp 100 watt 100 amperlikte bir akü bağlayıp elektrikler gittiğinde hiçbir şekilde gözüm arkada kalmaz. Ama tabii uzun süreli elektrikler giderse mecbur jeneratörümüzü devreye alacağız. Bu konu hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de bilgim dahilinde size bu konuda yardımcı olmaya çalışırım. Elektrikler gittiğinde 2 tane çözümümüz var. Bir, bu şekilde şarjlı invertör ve akü. Bir de jeneratör. Üçüncü seçenek başka bir seçenek, ben bilmiyorum. Yani güneş paneli takarsınız, yine invertör kullanmanız gerekiyor. İki seçenekte kazanımızın veya işte kombimizin elektrikler kesildiğinde enerjisini devam ettirecek, kombimizi ve kazanımızı rahatlıkla çalıştıracak ürünler ve çözümler diyebilirim. Bu konularda bilgiye sahibiz ama aktarmaya fırsatımız olmuyor. Bunu da şöyle alelacele, hazır kar da yağmış, insanlar çözüm arayışı içinde, en azından sizlere de yol gösterici olsun istedim. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın.